My, what a curious collection. Percy, what have you got there? Come now, let's see it. 50 layers of shadow, 50... Percival! You put that back this instant! Wow, nasty bird! World of Warcraft'ın en ilginç kültürlerinden birine sahip olan Arako ırkı maalesef bir o kadar da gözlerden uzak kalmış bir topluluk. Şu an Outland'e gittiğinizde özellikle Terokkar Forest'ın çeşitli yerlerine dağılmış ufak gruplar olarak göreceğiniz bu ırkın aslında köklü bir geçmişi, gelişmiş dini inançları, gelenekleri ve kültürleri var. Oyun hikayesinde çok dramatik etkileri olmamış olsa da belki inanmayacaksınız ama Shadowlands'in hakkını yediği hikaye parçalarından birisi de aslında Arakoalar. Değil mi? Gelin size bence bu oyunun en ilginç ırklarından birini olabildiğince özetlemeye çalışayım. Öncelikle şu potansiyel kafa karışıklığına giderelim. Warlords of Draenor'da gördüğümüz Arakoa hikayesiyle Outland'da gördüğümüz Arakoaların geçmişi aslında oldukça benzer. Ancak neticede Warlords'ta alternatif bir zaman dilimine gittiğimiz için bazı farklar olsa da hikaye temelde aynı. Draenor'un kadim dönemlerinde Arak bölgesinde hüküm süren 3 tanrı var. Kuş ırkı Kalir'in annesi Rukmar, Kuzgunların babası Anzu ve Wind Serpent'ların yaratıcısı Sete. Kadim dönemlerde Anzu'nun uyarısı sonrası Rukmar Sete ile savaşa tutuşuyor. Sete'yi Arak'ın tepelerinden aşağıya düşürmeye başarsa da son darbeye vuran Anzu oluyor. Fakat Sete ölmek üzereyken kendi kanını ve etini lanetlediği için Sete'yi parçalayan Anzu da lanetlenip uçma etkisini kaybediyor. Ardından Rukmar'ın karşısına çıkmaktan çekiniyor ve Rukmar çağlar boyunca ona seslense de faydası olmuyor. Anzu Sete yüzünden lanetlenmiş olsa da Sete'nin kullandığı Void gücünü kullanmayı zaman içinde öğrenip kendisini Gölge Diyarı'na gizliyor. Rukmar da Anzu'ya şahsen teşekkür etme fırsatını bulamadığı için bunun yerine yarattığı ırk ile onu onurlandırmaya karar veriyor. Kendi yaşam enerjisinin bir kısmını kullanarak takipçileri Kalir ırkının bir kısmını Arakoa ırkına dönüştürüyor. Arakoa Arak'ın mirasçıları anlamına geliyor. Ardından Rukmar yarattığı ırkın çağlar boyunca nasıl geliştiğini uzaktan seyrediyor. Dönem dönem çocuklarıyla iletişime geçip Anzu'nun yücelik dolu kalbinden ve Setek'in kötülüğünden bahsediyor. Bu sırada bildiği şey ise Arakoa ırkını yaratırken kendi yaşam enerjisinden bir parçayı kullandığı için elinde sonunda ölecek olması. Arakoa ırkı Rukmar'a taparak onunla bağdaştırdıkları güneş gücünü ve aslında ışığı kullanmak konusunda uzmanlaşıp kültürlerini, mimarilerini ve teknolojilerini güneş ve ışık üzerine kuruyorlar. Ancak Anzu'ya da büyük saygı duydukları için Anzu'nun daha yakın olduğu Arcane gücü üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Aradan geçen binlerce yılın ardından Rukmar sonunda zamanının geldiğini anlayınca çocuklarına ne olursa olsun Arak'ı geri almaları gerektiğini söyleyip peşinden gelmelerini istiyor. Ancak tam Arak'a vardıklarında son nefesini veren Rukmar alevlerle çevrilip adeta gökyüzündeki ikinci bir güneşe dönüşüyor. Bunu gören Arakoa ırkı Rukmar'ı onurlandırmak için muhteşem bir medeniyet kuracaklarına yemin ediyorlar ve bunda kesinlikle başarılı oluyorlar. Kendilerine Apex adını verip Arak'ın en tepelerine yerleşiyorlar. Işık üzerinde uzmanlaşarak silahlar, robotlar ve makineler inşa ediyorlar. Anzu'nun mirasını onurlandırmak için de Sete'nin düştüğü yere Setek Hollow'u araştırmaya koyduklarında bu sefer Void büyüsünün sırlarına vakıf olmaya başlıyorlar ve bence burası çok ilginç. Arcane ile Void güçlerini beraber kullanmayı öğreniyorlar. Yani aslında Arakoa ırkı Light, Void ve Arcane güçleri hakkında önemli bilgi sahibi. Çünkü onların yaratımında pay sahibi olan 3 canlı bu güçlerin birer temsilcisi konumunda. Şimdi bu kısımları atlamam veya çok özet geçmem gerekecek çünkü Arakoa hikayesi aslında düşündüğünüzden çok daha kapsamlı ve derin. Arakoa ırkı çağlar içinde Draenor üzerinde en gelişmiş medeniyet haline geliyorlar. O dönem Draenor'un ilkel dönemleri. Daha ortada orkları bırakın ogre'lar bile yok. Arakoalar fethetme içgüdüsüyle değil, tamamen meraklı oldukları için sınırlarını iyice genişlettiklerinde Breaker'lar ile Primal'ların savaşta şahit oluyorlar ama kendilerini uzak tutuyorlar. Aslen yukarıda yaşadıkları ve medeniyet olarak çok gelişmiş oldukları için yeryüzünde yaşanan bu ilkel savaşa dahil olmak istemiyorlar. Breaker'lar zaman içinde ogre'lara, sonra da orklara kadar evrilecek olan Agramar'ın yarattığı devasa canlının çocukları. Primal'larsa Agramar, Draenor'u bulmadan önce orada gelişip kontrolsüz şekilde büyüyen, kontrolden çıkan devasa bitkiden doğan canlılar. Bu ikisi arasında yaşanan büyük bir savaş zaten Draenor'daki yaşamı tetikleyen unsurlardandı. Arakoalar kendilerini bu savaştan olabildiğince uzak tutsalar da bir noktada bu kontrolden çıkan yaşam gücünün ortaya çıkardığı Primal'ların saldırısına uğruyorlar. Primal'ların, bakın karıştırmayın, bizim Primalistler değil. Draenor'daki bu Primal'ların oluşturduğu orduyu aklınızda canlandırmak istiyorsanız Everbloom dağcılığındaki mobları düşünebilirsiniz.
ve onunla da oluşuyorlar aslında. Arak medeniyetinin çevresi bu ordu ve çok sık bir orman tarafından kuşatılınca güneşin gücünü kullanmalarını sağlayacak özel bir silahı Breath of Rukmar'ı kullanıyorlar. Primal ordusunu ve çevrelerini saran ağaçları yaka yaka çizip temizleyerek geride kül bırakıyorlar. Bunun ardından Evergrowth adını verdikleri o vahşi yaşam gücü bir daha bu kadar parazlanamıyor. Ve Draenor'da ölümlü yaşamın aslında altın çağı başlıyor. İlerleyen dönemde Arakoa ırkı kendilerini bilimde, büyüde ve bilgide sürekli gelişmeye adıyorlar ve bilgilerini aslında ismini çok yakından biliyor olabileceğiniz Apexis kristallerine aktarmaya başlıyorlar. Bu sırada bir grup Arakoa rahibi Rukmar'ın kalıntılarını bulup onu kısmen de olsa diriltmeye başarıyorlar. Ayrıca Light ve Shadow'u iki farklı güç olarak araştırmaya koyuluyorlar ve bunlar da uzmanlaşmış Arakoa toplumunda eşit saygı gören iki grup oluşuyor. Ancak zaman içerisinde şaşırmayacağınız üzere ışığı araştıran ekip topladıkları Apexis kristallerini yani bilgiyi ve gücü kendilerine saklamaya karar veriyorlar. Bunu öğrenen Shadow takipçileri saldırıya geçince iç savaş başlıyor. Savaş, Arakoa medeniyetinin merkezi olan Güneş Tapınağı'nın eteklerine ulaşınca ışığa tapan ekip yani Anhari az önce bahsettiğim Breath of Rukmar'ı kardeşlerini Skalaxis topluluğunu katletmek için kullanıyorlar. Savaşın sonunda yaşanan patlamanın ardından Arak'ı çevreleyen ışık sönerek yerini karanlığa bırakıyor. Patlamanın gücüyle Arak birden fazla küçük tepeciye ayrıldığı için adı şu an bildiğimiz Spires of Arak oluyor. Apexis medeniyetinin çöküşünün ardından Arakoaların bu gölgeye yatkın olan Skalaxis topluluğundan geriye kalanlar eski ihtişamlarına tekrar kavuşabilmeleri için Apexis kristallerini aramaya koyuluyorlar. Bu sırada da Draenor'daki Ogre'ların onlardan bile daha beyinsiz olan Ogronlar tarafından köle gibi kullandığını fark edip bu durumu avantajlarına çevirerek Ogre'lara yardım ediyorlar. Hatta bunun ardından Gorya Krallığı yani Ogre'ların Draenor'daki krallığı kuruluyor ve Ogre'lar bu karışıklıktan faydalanıp Gorya bölgesindeki Apexis kristallerini aramaya kalkan Arakoaları kışkışlıyorlar nazik tabiriyle. Yani Arakoalar durup dururken kendilerine büyük bir düşman yaratmış oluyorlar. İşin artık ilginçleşmeye başladığı nokta ise bundan sonrası. Bir sonraki Arakoa jenerasyonunun en çok saygı duyulan efsanevi kralı Talon King Terok'un önderliğindeki Arakoa medeniyetinde Rukmar'a duyulan saygı yozlaşmış. Anzı unutulmuş, gücü elinde tutan Anhari topluluğuna karşı gelen Arakoalarsa tepelerden Setekolova bırakılıyorlar ve şu an oyunda gördüğünüz iki farklı Arakoa türü oluşuyor. Kanatları olan ihtişamlı ve kendilerini Rukmar'ın yandaşları olarak gören Adherents of Rukmar'la topluluktan dışlanan, Setin'in lanetiyle dönüşüme uğrayan ve Shadow Magic'le uzmanlaşan Outcast topluluğu. Bir zamanlar bilgeliğin ve ihtişamın hakim olduğu Arakoa medeniyeti zaman içerisinde bir grubun diğerine üstünlük kurmaya çalıştığı, karşı çıkanların dışlandığı ve aslında ikiye Light ile Shadow'a bölünen bir topluluk haline geliyor. Terok'un halkı tarafından çok sevilmesinin haricinde efsane olarak anılma sebeplerinden biri Arakoaların can düşmanı olan ırklardan Bloodmane ırkına tek başına çektirdiği zulüm. Lord commanded his hunters to bring him 10,000 Arakoa feathers. Eager for the glory of battle, the young chieftain had hoped to incite a war with the Arakoa. But the Talon King came alone. What ensued was not a war, it was a slaughter. Grace and power matched only by the wind. With the sweep of his wings, he cut down even the strongest of the Bloodmane like so many blades of grass. Was fierce, but he was no match for Terok. Satisfied that his message was clear, the Talon King left the Bloodmane to pick up the pieces of their broken tribe. Yani gördüğünüz gibi Terok bayağı tek ata geçiyor herkese. Ki zaten Arakoa topluluğu Terok'un aslında yeniden doğan Rukmar olduğuna inanır. Tabii ki öyle bir şey yok. Ancak ne kadar sevilse de tabii ki Terok'u da çekemeyen arkasından iş çeviren asiller olmuş. Bunda Terok'un bu Adherent asillerinin yetkilerini kısıtlamasının da etkisi büyük. Terok'a karşı bir komplo kurup onu ve takipçilerini bir gece Skyreach'in eteklerindeki lanetli Setek havuzuna atmışlar. The cursed blood seared his flesh and tore at his mind. As he withered, Terok had but one concern. Seeing her broken body, Terok despaired. He surrendered to the creeping darkness.
in that darkness, something found him. A strange power filled the Talon King. A presence urged him on. The curse thrashed him out in the pools in agony. But Terak set them free. The strongest of his gods clung to sanity, and when the Talon King called, they answered. A strange orb peeked out from the wastes. Gazing into it, Terak met the being that had saved him. The Raven God, Anzu, gifted Terak and his gods with dark powers. In time, they would be known as Talon Priests. Together they would build Sketis and protect the unwanted children of Rookmar. As the years passed, the Talon King's health declined. Grief hung in his heart, while the curse chewed relentlessly at his mind. He began to hate this world, abandoning Sketis and even sacrificing his own people in search of a cure. Hoping to rejuvenate their fading king, the Talon priests sealed Terak away in the shadows. Evet, lanete yakalanan Terak'un yardımına Anzu gelmiş ve ona Shadow büyüsünü Void güçlerini kullanmayı öğretmiş ve pençe rahipleri Talon Priest'ler ortaya çıkmış. Shadow Priest'leri çok andıran, hatta bence çok daha ilginç bir konsept. Bence hatta oyunun hikayesinde Shadow Priest olarak anılabilecek en eski topluluk Arakoalardır bu yüzden. Burada daha da önemli olan detay, bu Talon Priest'ler çeşitli iksirler aracılığıyla perdenin öte tarafına, gölge diyarına geçip geri dönebiliyorlar. Hani o Shadowlands'i çok andıran düzleme. Günümüze yaklaştığımızda ise Arakoaların en çok sorun yarattığı ork klanlarından biri Kidrog'un başında olduğu Bleeding Hollow klanı olmuş. Eğer Warlords of Draenor öncesinde çıkan Lords of War serisini izlediyseniz orada da bahsediliyordu bu durumdan. Ancak Kidrog başa geçtikten sonra Arakoalara kan ağlatıp tanağından kovmuş. Bir süre sonra Rookmar'ın takipçilerinin bitmeyen saldırılarına karşı Outcast Arakoaları Terok ile iletişim kurmaya çalışmışlar, ancak ritüel başarısız olmuş. Anzu ile iletişime geçmelerini sağlayan Eye of Anzu'yu da bu sebeple kaybettikleri için hem Terok hem de Anzu ile iletişimleri kesilmiş. Outcast topluluğu içerisinde bunu fırsat bilen Sete takipçileri Setek, Outcast Arakoalarını etkileri altına almaya başlamış. Sete'nin gücünü kullanarak Anzu'yu aramaya koyulmuşlar. Hord'un Draenor'da yükselişe geçtiği dönemde Setek ve Outcast Arakoaları Sete'ye tapmaktan vazgeçip isimsiz bir Old God'a tapınmaya başlamışlar. Evet, Draenor'daki Arakoalar gizemli bir Old God'a tapınmaya başlamışlar ve bu Old God'ın Azeroth'takilerle bilgisi yok. Shadow Moon Valley'e giderseniz görebilirsiniz hatta. Kendilerine Dark Conclave adını veren bir grup Arakoa bu Old God'ı summonlamaya çok yaklaşmışken bunu fark eden Gul'dan çok güçlü bir büyü saldırısıyla bu ritüelin yapıldığı kampı yok etmiş. Bu sırada ise Ikis önderliğindeki bir grup Sete takipçisi Akıntu'nun kalıntılarının bir bölümünü ele geçirmişler. Ayrıca Hord'un o dönemki War Chief'i Blackhand, Kargat ve klanından Arakoa problemini kökten çözmelerini istemiş. Ancak Aderant Arakoalarının savunma sistemleri çok güçlü olduğu için Kargat, Outcast Arakoaları bulup anlaşma yapmış. Birlikte Skyrich'i basıp Aderant Arakoalarını temizlemelerinin ardından Kargat tabii ki işi kökten tamamlamak için ona yardım eden Outcast Arakoalarını ortadan kaldırmış. Ayrıca Kargat sırf zevk aldığı için bazı High Arakoaları Skyrich'ten Sete'nin havuzlarına atıp Outcast Arakoalara dönüşmelerini izlemiş. Draenor parçalanıp Outland'e dönüşmeye başladığında Spires of Arak yok olmuş. Sete'nin kalıntıları ve Rookmar'ı da beraberinde götürmüş. Sketis'te yaşayan Terakor Ormanı'nın veya Akıntu'nun en derinlerine sığınan Arakoalar yıkımdan sağ kurtulmuşlar. Artık günümüze Outland dönemine geldiğimizde ise Sketis'te kalan Arakoalar iyice Terak'ın etkisi altına girmişler. Terak ise gölgelerde geçirdiği sürenin ardından artık kötücül bir ruha dönüşmüş. Onun etkisi altında kalan Arakoalar da Terak adına hazırladıkları sunaklarda ona tapınmaya ve çocuk kaçırmaya filan başlamışlar. Hatta bir grup Arakoa Narulara ve ışığın güçlerine karşı savaş açmış. Ancak Terak'un yollaşmaya başladığını fark eden bir grup Arakoa Adal'ın korunmasına sığınmış ve Shatrat'ın aşağı katına yerleşmişler. Bu sırada Akino'nun derinlerindeki Ikis ve Setek takipçileri sonunda Anzu'yu kendi iradeleri altına almayı başarmışlar ve Emerald Dream'e saldırmasını emretmişler. Tabii bu sırada olaya müdahale olan biz hem Anzu'yu
hem de Akis'i ortadan kaldırmışız. Bir süre sonra Skeksis derinlerindeki Arakoalar kralları Terok'u geri getirmenin kıyısına gelmişler. Terok'un tüm gücüyle dönebilmesi için yıldızların belli bir şekle girmesi lazım. Fakat yine olaya dahil olan biz bu ritüelin erkenden gerçekleşmesini sağlayıp Terok'u oldukça zayıf bir şekilde altına getiriyoruz. Sonra da bu zayıflamış formun işini bitirip aslında Arak döneminin son kalıntısını da ortadan kaldırıyoruz. Alternatif Draenor'a geldiğimizde ise hikayenin ilk yarısı yani Arakoa ırkının yaratılışı, bir medeniyet olarak yükselmeleri hep aynı. Bizim olaya müdahale olduğumuz nokta bunların Uruk-mar'ın takipçileri ve dışlananlar olarak iki gruba ayrıldıkları an oluyor. Reşadar aslanımızın ardından mevzuya dahil olup Outcast Arakoaların katledilmesini engelleyip kaçmalarına yardım ediyoruz. Ayafanzu'yu buluyoruz ki böylece Arakoalar Anzu ile tekrar iletişime geçebilsin. Setek Arakoalarının Anzu'yu ele geçirme ritüelini engelliyoruz. Akis'i öldürüyoruz ve Anzu'nun Seten'in ruhunu öldürmesine yardım ediyoruz. Ayrıca bu alternatif gerçeklikte Terok'un Corruption'dan kurtulmasını sağlayıp en azından avatarının bizim gerçekliğimize summonlanmasını sağlıyoruz. Terok'un avatarı ile birleşip Spires of Arak'a yerleşen Kargat'a saldırsak da bu aslında Terok'un bir yansımasından ibaret olduğu için başarısız oluyoruz. What? Who are you? I am the Talon King. I have come from beyond death to stem the Iron Tide. Well, I'm Kargath Bladefist, and when I kill something, it stays dead. Impossible. So it's you in there. Khadgar isn't here to protect you this time. What? That orc, Kargath. Even at my full strength, he would prove a challenge. My children, it will take more than a fading memory from the past to overcome the challenges you face today. You must strike your own path, lay the past to rest, and raise new champions. You have one already. Yani aslında ana zaman diliminde Arakoalarında takip eden her şeyi bu alternatif zaman diliminde yoluna koyuyoruz. Ardından Skyreach'i basıp Uruk-mar'ın takipçisi High Arakoaları ve liderleri High Sage, Vrix'i ortadan kaldırmamızın ardından Order of the Awakened kuruluyor. Outcast ve High Arakoaların birlikte çalışmaya karar verdiği organizasyon diyebiliriz buna ve aslında bu sayede Light ile Shadow bir açıdan bakınca birlikte çalışmaya başlıyorlar. Arakoa ırkını soykırımdan kurtarıyoruz. Anzu'yla tekrar bağ kurmana yardım ediyoruz ve Seten'in takipçilerini ortadan kaldırarak Arakoa ırkına yeni bir gelecek için umut oluyoruz. Fakat 6.2'de işler azıcık karışıyor. Çok azıcık. 6.2 patchiyle Burning Legion'ın yavaş yavaş Draenor etkisi altına almaya başlamasıyla Sete grubundan kalanlar Gul'dan'ın Shadow Council ile müttefik oluyorlar. Ama daha önemlisi görevler boyunca bizimle takılan Shadow Sage Iskar Gul'dan'la anlaşmış. Eski formunu geri kazanma karşılığında Burning Legion'a katılmış ve Fel Arakoaların ilki olmuş. Biz de Hellfire Saddle'ı basıyoruz. Görüyoruz ki Iskar Ayafanzu'yu corrupt etmeye başlamış. Iskar'ı orada öldürüp konuyu kapıyoruz. Fakat burada artık çok kısaca spekülasyon ve Shadowland kısmına gelirsek bakın bakalım Iskar neler diyormuş boss fight'ı boyunca. Behind the veil, all you find is death. And now the veil covers all. Yani Arakoa ırkı gözümüzü perdeleyen bu perdeyi, Shadowlands'ı görmemizi engelleyen bu veil'ı çağlardır aşıp geri gelebiliyorlar. Daha önce bahsettiğim gibi bence Shadow Magic'i kullanma konusunda hikayedeki en eski ekip veya ekiplerde olan Talon Priest'ler sırf iksirler yoluyla geri çık yapabiliyorlar. Görevler sırasında da çok kez bu gölge diyarına girip çıkıyoruz. Üzerine hem Outland'de hem de Draenor'daki neredeyse bütün Arakoa yerleşkelerinin adı Veil ile başlar. Veil Akras, Veil Zek, Veil Shalas, Veil Reyes gibi. Sadece Shadow Magic ile değil, Arcane ve Light ile aşırı derecede içi dışta olan bu Veil yani perdenin farkında olan hatta kültürlerinin parçası haline getiren Shadow Realm'e istediği gibi girişik yapabilen bu ırkın adı Shadowlands sırasında anılmadı bile. Yani artık şaşırıyorsunuzdur belki de Shadowlands'ta ne kadar sıçı batırmış olabilir diye. Alın size başka bir örneği. Bu derece zengin kültürü olan Shadowlands'e çok kolay bir şekilde bağlanabilecek bir ırkın adı anılmadı bile paket boyunca. Yani gerçekten Shadowlands'in oyun hikayesine yaptığı saygısızlıkların adli hesabı yok.
Evet, umarım WoW'un en kendine has ırklarından, en ilginç kültürlerinden birini güzelce anlatabilmişimdir. Oyuna Warlords of Draenor'da başladığım için hikayede karşılaştığım ilk gizemli ırk Arakoalardı. Umarım size de güzelce anlatabilmişimdir bu ilginç ırkı. World Souls'a kadar rol alacaklarını sanmıyorum ama hiç belli olmaz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu ilginç ırk hakkında neler düşündüğünüzü okumayı yorumlarda bekliyorum. Kuzgun günü yuttuğunda gölgeler toplanır. Siyah kanatlar göklerde nazikçe süzülürken yanan gökyüzü söner. Dinlenin evlatlarım, dinlenin. Çünkü güneşin bile uykuya ihtiyacı vardır. Bu, Rutmar'ın ilk Arakoa'ya söylediği ninniydi. Vay, yolumuzu nasıl da kaybetmişiz.